Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere hem görünümüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir kurabiye tarifi hazırladım. Kalıp kullanmadan sadece bir tane çatalla şekil verebileceğiniz hem pratik hem de lezzetli bu kurabiye tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kurabiyemin hamur için gerekli malzemeleri öncesinde hazırladım. Şimdi uygun bir kaseyi alıyorum ve içerisine 125 gram oda ısısında yumuşamış olan margarinimi ekliyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağı ve bir tane yumurtayı yine yoğurma kabımın içerisine ekliyorum. Ardından bir su bardağı pudra şekerini içerisine aktarıp sonrasında tüm malzemeleri güzelce elimle karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisine videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu malzemeleri güzelce elimle karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir çay bardağı Hindistan cevizini ve bir küçük kasede robottan geçirdiğim fındık içini ilave ediyorum. Sonrasında içerisine yarım su bardağı buğday nişastasını ve 2 su bardağı da unumu ilave ediyorum. Unu ve nişastayı ekledikten sonra içerisine 1 çay kaşığının ucuyla kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozunu kesinlikle fazla kullanmayalım. Şimdi bir paket vanilyayı da ekledikten sonra kurabiye hamurumu güzelce böyle kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar yoğurmaya başlıyorum. Kurabiye hamuruma 2 su bardağı unu ekledim. Sonra kıvamına göre tekrar un ilavesi yapacağım. Şimdi de içerisine böyle çay kaşığının ucuyla biraz zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal eklememdeki sebep böyle renginin biraz daha sarımtırak olması için. Ama sizler eklemek zorunda da değilsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum hala yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Bu aşamada içerisine yarım su bardağı daha un ilave ediyorum ve güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un bu kurabiye hamuruna yeterli geldi. Şöyle son kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamurumuz oldu. Kurabiye hamurumu açmak için 2 tane yağlı kağıt kullanacağım. Yağlı kağıdın arasına yerleştirmiş olduğum kurabiye hamurumu bir merdane yardımıyla yaklaşık böyle 3 santim kalınlığında açacağım. 2 yağlı kağıt arasında açmış olduğum kurabiye hamuru daha kolaylıkla açılıyor. Sizin de bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi merdane ile her yeri eşit olacak şekilde yaklaşık 3 santim kalınlığında kurabiye hamurumu açıyorum ve sonrasında bir çatal yardımıyla kurabiye hamurumun bu tırtıklı şeklini veriyorum. Bu kurabiyeye şekil vermek için evinizde bu şekilde bir tane çatalınızın olması yeterli. Gördüğünüz gibi böyle 3 santim kalınlığında açmış olduğum kurabiye hamurunun üzerine çatalı sürterek bu şekilde böyle tırtıklar meydana getiriyorum. Hamurunuzu çok ince açmayın. Böyle 3-4 santim kalınlığında olursa eğer hem şekil verirken hem de tepsiye dizerken kurabiyelerinizi zorlanmayacaksınız. Gördüğünüz gibi çatal yardımıyla kurabiye hamurunun her yerini bu şekilde tırtıklar meydana getiriyorum ve sonrasında bir tane su bardağı ile yuvarlak yuvarlak keserek son şeklini vermiş oluyorum. Herhangi bir kalıp kullanmadan sadece evde olan bir bardak ve çatal ile böyle şık görünümlü güzel bir kurabiyeniz oluyor. Şimdi tüm kurabiye hamuruna bardakla yuvarlak şekil verdikten sonra bir spatula yardımıyla kesmiş olduğum kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kurabiyelerimi tepsi içerisine yerleştirdikten sonra da çatalla şöyle üzerine tekrar tırtıklar meydana getiriyorum ve sonrasında kalan kurabiye hamurumu da yine aynı işlemi yaparak yine şekil vererek tepsimin içerisine yerleştiriyorum.
Dilerseniz evinizde farklı kalıplar varsa bardak yerine kalıplarla da bu kurabiye hamuruna şekil verebilirsiniz. Tüm kurabiye hamurlarını tepsimin içerisine yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış olan 180 derece alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimi pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyeleriniz hafif üzeri pembeleşince hemen fırından çıkartın. Yaklaşık 15 dakikada kurabiyeler pişmiş oluyor. Şöyle bir tanesini de yakından size göstermek istiyorum. Böyle içerisindeki fındık ve Hindistan cevizi ayrı bir lezzet katıyor. Böyle kıyır kıyır, aynı zamanda da ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Tepsiye sığmayan kalan kurabiye hamurunu da yine aynı işlemi yaparak bu sefer kalp şeklinde Airfry'da pişirdim. Airfry'da da 180 derecede ve manuel ayarda 10 dakikada üzeri altı çok güzel pişmiş oldu. Airfry'da pişirmek isteyenler için de bir fikir olması amaçlı burada paylaşmak istedim. Tepside biraz soğuduktan sonra kurabiyelerimi servis tabağına alıyorum. Dilerseniz bu şekilde sade olarak da tüketebilirsiniz. Ya da dilerseniz benim gibi arasına böyle biraz kahvaltılık çikolata sürerek sandviç kurabiye olarak da tüketebilirsiniz. Her iki haliyle de çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Çocukların da severek yediği bu lezzetli kurabiye tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.